Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Chanel'in basic bir askılı bluzunu çalışıyor olacağız. Keyifli seyirler efendim. Merhaba, yine bir proje başlangıcındayım. Çok beğendiğim ve aklımdan çıkmayan Mayıs listesine liste başından giren bir projeyle başlıyorum bu sefer örgüme. Aynı ip, ikisi de aynı. Bu pudra pembesi, bu beyaz. Her ikisinde de denemeler yaptım. Önce beyazla yaptım 4 numara şişile, daha sonra da aynı ip olduğu için pembeyle yaptım 5 numara şişile. 5 numara şiş daha güzel olduğu için, şu dökümü sevdiğim için hemen ne yaptım? İlmeğimi attım ve şimdi 5 numara şiş ile devam edeceğim ben burada. Orada da ilmeğimi 6 numarayla attım. 4 numarayla ördüğümü söktüm, onu söyleyeyim. Burada yaptığım denemeleri kaçıranlar için, daha önce yapmış olduğum videolardan haberi olmayanlar için tekrarlamak istiyorum. Bu bluz kalçada biten bir bluz olduğu için kalça ölçümüzü alıyoruz. Eğer genel vücut tipimizde göğsümüz daha genişse göğsü baz alıyoruz ve artı 3 ya da 4 santim veya 2 santim bolluk veriyoruz. Burada vermek istediğiniz bolluğa siz karar veriyorsunuz. Ben kalça artı 4 santim yaptım. 106 santim kalça artı 4 santimle 110 santim bir kalça ölçüsü elde ettim. 10 ilmek attım şişime. 5 numaradan bahsediyorum şimdi, çünkü diğerini zaten söktüm. Ve benim 10 ilmeğim 7 santime denk geldi. 110 bölü 7 santim hesapladığımda da 15,7 bir sayıya ulaştım. Çarpı 10 yaptığımda da 157 ilmeğe ulaştım. Yani benim kalça ölçüm artı bolluk 110 santim eşittir 157 ilmek. Buradaki bu küçük hesaplamayı hepiniz kendinize yapıyorsunuz. Başta önce bir kalça ve göğüs ölçüsü alınıyor. Hangisi genişse ona bolluk payı veriliyor ve böylece başlangıcımızı oluşturuyoruz. Şimdi ben misinalı şişte 6 numarayla başlamıştım. 5 ile devam edeceğim. 6 ile başlamamın nedeni de başta sıkışıklık olmasın ve 5 numaraya daha kolay geçeyim diye. Böyle minik minik örgüleri her seferinde örüyorum arkadaşlar. Ben çok uzun zamandır örgü örüyorum ama ipe göre, şişe göre, modele göre değişebilir diye her seferinde şöyle küçücük bir 10 ilmek atarak başlıyorum. Siz de eğer güzel örgüleriniz olsun istiyorsanız, bir önceki ipte 10 ilmek bu kadardı, bir sonrakinde şu kadar olsun diye kafanızdan planlamayın. Aynı ip değilse lütfen yeniden böyle küçücük bir 10 ilmek yapıp 4-5 sıra ördüğünüzde hemen istediğiniz sonucu alırsınız. Bu detayı atlamayın istiyorum. Şimdi ben ne yapıyorum? Başladım kalça artı bolluk, devam ediyorum bele kadar dümdüz öreceğim. Belde basit bir işlemimiz var. Orada buluşacağız. Şimdi bluzuma devam ediyorum. Biraz loş bir ortamdan size şu an sesleniyorum. Çünkü az sonra anlatacaklarımı tabletten anlatmak durumundayım. 25 santim kadar burayı ördükten sonra dümdüz ördüm. Eksiltme, arttırma hiçbir şey yapmadan silindir şeklinde misinalı şişimle dümdüz ördüm. Örnek de yok zaten, biliyorsunuz. Bizim modelimize göre, modeli şuraya bir yere koyacağım resmini. Bizim modelimize göre çok iyi ölçü almamız gereken bir durumdayız şu an. Şimdi bizim temel almamız gereken ölçüler var burada arkadaşlar. Basen, şurada mor ile çizmiş olduğum, kırmızı ile çizmiş olduğum kalça. Baseni pek önemsemiyoruz ama kalça önemli. Kalça ve göğüs özellikle çok önemli. Ve bel de önemli. Beli neden önemsiyoruz? Belden sonra ben kendi vücut tipime göre eksiltme yapmaya başlayacağım. O yüzden önemli. Eğer benim gibi kalça daha geniş, göğüs daha dar bir vücut tipine sahipseniz benim yaptığım gibi yapmak durumundasınız. Kalça artı bolluk şeklinde başlamıştım ben, biliyorsunuz. Ölçülerimi başta anlatmıştım. Siz de kendi vücut ölçünüzü alıp artı bolluk ekliyorsunuz ve bele kadar örüyorsunuz. Ve şuradaki mesafe, burayı da maviyle çizeyim ben.
Şuradaki mesafeyi de ben ölçtüğümde 25 santim geldi. O yüzden buradaki az önce göstermiş olduğum örgümü 25 santim kadar ördüm. Bu beli de tam şurada gözüküyor mu acaba? Göbek deliğinin tam hizasından dümdüz yere paralel çiziyoruz ve öyle mezromuzla ölçüyoruz. Ve şimdi ben burada 10 santim eksilteceğim. Neden 10 santim? Çünkü benim kalça ile göğüs arasında 10 santim farklılık var. O yüzden 10 santim tam şu bele geldiğimde eksiltme yapacağım. Daha sonra göğüse kadar dümdüz çıkacağım. Şimdi hemen şurada bu ölçü olayını anladığımıza göre hemen şurada modelimizi de vücudumuzun üzerine oturtuyoruz. Şimdi bizim şurada daha sonra lacivert bölümünü yapacağız. Önce beyaz bölümünü örüyoruz. Şuraya kadar geldik. Ben şu an bu aşamadayım. Hemen eksiltmeler yapacağım. Eksiltmeleri de 10 santime kaç ilmek sığacağını bulduktan sonra 10 ilmek örüp bir tane keserek veya 9 ilmek örüp bir tane keserek veya 13 ilmek örüp bir tane keserek artık onu herkes kendi vücuduna göre uyarlayacak. Ben nasıl yaptığımı size ilerleyen videoda anlatacağım. Şu an ölçümü almadığım için böyle devam ediyoruz. Şurada eksiltmelerimi yaptıktan sonra tam bel hizasında yukarıya kadar göğse kadar geleceğim. Göğse geldikten sonra da kol altlarında kesmeye başlayacağız ve şuradaki yuvarlamayı yapıp dümdüz yakada bitireceğiz. Biz şimdi şurayı yapıyoruz ve geliyoruz. Şuradaki lacivert bölümler hemen şöyle göstereyim. Etek ucumuz tığlanacak lacivert bir iple. Şuraya tam basenin birazcık yukarısına 2 adet süs için cep kapağı yapacağız. Cep değil. İstiyorsanız cep de yapabilirsiniz ama ben özellikle triko örgülerde cebin çok sarktığını düşündüğüm için genelde sadece süs kapakla yetinmeyi tavsiye ederim. Daha sonra da kol çevresi, yaka şeklinde tığladıktan sonra da en son askılarımızı yapacağız. Az önce görmüş olduğunuz veya şuraya da bir diğerini ekleyeyim hemen şuraya. Modelimizi yapacağız. Bu Chanel'in bir modeli. Bunun pantolonu da vardı. O da örgüydü ama ben pek kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Eğer siz kullanışlı olacağını düşünüyorsanız tabii ki örebilirsiniz. Pantolon için bilmiyorum, şu an pek bir vaktim yok. Sadece bluzunu öreceğiz. Detaylarda buluşacağız. Askılı bluzumuzda geldiğimiz noktayı anlatmak istiyorum. Etek ucundan başlamış bele kadar geldikten sonra belde göğüs ölçümüzün artı bolluğumuzun miktarı kadar da bir noktaya ulaşmak için eksiltmeler yapmıştık. Ben kalça ve göğüs eşit olmadığı için, göğüs birazcık daha küçük olduğu için kalçaya göre eksiltmelerimi hesapladım ve 10 tane normal ilmek örüp 11 ve 12'yi keserek teke indirdim. Bel hattımı görüyorsunuz. Bel hattından sonra yukarıya kadar çıktım ve aynada bakarak bu askılı bluzu nereme kadar gelmesi gerektiğini modeli de göz önünde bulundurarak hesapladım ve şu an ben tam istediğim noktadayım. Beraberce ölçelim. Şuradan başlıyorum. Şurası benim başlangıç noktam. Görüyorsunuz, ipim burada ve şuraya kadar ölçüyorum. 47 santim kadar örmüşüm. Bunu siz neye göre ölçüyorsunuz? Modeli size buralara bir yere koyacağım. O modelin aynı uzunluğunda da yapabilirsiniz. Daha uzunluğu veya daha kısasını da yapabilirsiniz. Ona göre kendinize aynada bir ölçü bulduktan sonra kesme işlemlerine başlıyoruz. Ben şimdi şu beldeki kesim noktalarından sonra kaç tane ilmeğim olduğunu şu noktaya gelince saydım. Benim hemen şurada da yapayım. 138 tane ilmeğim kalmış. 157 başlangıcı başta verdim. Orada ben 10 tane düz örüp 11 ve 12'yi beraber alarak birer tane eksiltmeler yapmıştım. 138 ilmeğim kalmış. Şimdi bunu ikiye bölüyorum. Ön ve arkayı hesaplayacağım. Hemen şöyle bir bölme işlemini hızlıca yapalım. 6 kere 2 12, hop indik, 18, 9 kere 2
18 0. Yani benim 69 ilmeğe ulaşıyorum 2 parçaya böldüğümde. Ama önde göğüs faktörünü unutmuyorum ve arkada birazcık daha bedenin dar olduğunu unutmuyorum ve dekoltemin arkada daha güzel olacağını düşündüğüm için önde de göğüste bir toparlanma olup daha böyle yayvan bir tuhaf bir duruşu olmasın istediğim için ne yapıyorum? Üçer ilmeği sağda, üçer ilmeği de solda olmak üzere öne 6 tane ilmek ekliyorum. Yani ben şu an şurada önü bulmaya çalışıyorum. 69'a 6 eklediğimde 75 ilmek ön, 69'dan 6 çıkarttığımda neden çıkarıyorum? Çünkü öne verdim. Bunu da bulmam lazım. Burası da 63 ilmek arka olacak. Şimdi ben bunları işaretliyorum ve artık misinalı ile değil tek önce arkayı daha sonra önü öreceğim. Kollarımızdaki kol evindeki kesmelere geçeceğiz. Bu 3 ilmeği de nereden çıkarttın sağlı sollu ekledin diyorsanız 3 ilmek yaklaşık 1,5 santime denk geliyor benim örgümde. Bu şişle ve benim elimin ayarında. Siz istiyorsanız 4 ilmek veya 2 santim veya 2,5 santim olarak da ilmeklerinizi ölçerek bu ayarlamayı yapabilirsiniz. Bu ayarlama herkeste farklı olacaktır. Ben size şu an sadece işlem basamaklarını gösteriyorum. Bu işlemlere göre kendinize uyarlayacaksınız. Burada eşitlemeyi yaptıktan sonra, daha doğrusu ön ve arka ilmekleri ayırdıktan sonra ön geniş olacak. Bunu unutmayalım. Tekrar söylemek istiyorum. 75 ilmeğimi ördüm, dümdüz geldim. Buraya da işaretimi aldım ve önce arkadaki işlemleri bitirip daha sonra öne geçeceğiz ve artık 2 şiş mantığıyla örmeye devam ediyoruz. Misinada hep örgümüzün düzünden örüyorduk. Şimdi hem ters hem düz örerek devam edeceğiz. Yine basit bir şekilde kol evimizi yapacağız. Geldik bu noktaya. Burada ben çok fazla oyuk bir arka istemediğim için, çünkü modelde de öyleydi. Güzel zarif bir oyuntu vardı. Onun için ben de ona uymak istiyorum. Ve burada bir tane kestim. 2 tane kestim. İpler çok katlarına ayrılıyor. Lütfen dikkat edin. Ben maalesef ilk başlarda katlarına ayırmışım ve hiç dikkat etmemişim. Göz ardı ettim sanırım. Ve daha sonra ne oldu? Ben şöyle neredeyse göğüse yakın bir yere kadar geldim. Bir baktım burada birkaç tanesi katlar buradan gitmiş. Haydi dedim toparlayayım. Tığımla söktüm oraya kadar falan. Sonra çok belli oluyor diye içime sinmedi. Bütün bluzu söktüm. Yeniden örüyorum. 2 gün kaybım var. Siz de öyle yapmayın. Katlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane kestim. Dümdüz öreceğim. Bizim arkada kol kesintimiz 4, 3, 2, 1 şeklinde olacak. Görüyorsunuz katından almayayım derken bir de ilmek kaçırdım. Şurayı da toplayayım hemen. Böyle bir iki sırada fark edilmiyor. Ama bu iple bütün etek ucuna kadar sökülmüş bir yeri toparlamak fark etti. Onun için boş verin ben sonra yaparım falan diye düşünmeyin. Bazı iplerde o güzel toplanmıyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Şimdi buraya kadar geldik. Tekrar kesmeyi göstereceğim. Burayı bilenler zaten biliyordur. Ben şu an bilmeyenler için buraya kadar ördüm geldim. Devam ediyorum. Dikkatli gitmeye çalışıyorum. Ve kaldı 2 ilmeğim. Ben şimdi burada kesmeyi arkayı beklemeden bu 2 ilmeği alarak yapıyorum. Ki benim kesintilerim daha güzel olsun diye. Daha önce de seyredenler bilir.
daha yuvarlak ve daha güzel bir kesme oluyor. Hem yaka için bunu kullanıyorum hem de kol evleri için bunu kullanıyorum. Birçok yerde eğer böyle kesmeleriniz gerekiyorsa kullanabilirsiniz. Buradaki kesmemizi tersine doğru yapacağız. Sayımız 4 taneydi. Şimdi bir tanesini kestiğimiz için burada 3 tane kesme yapıyoruz. Döndükten sonra bir tanesi arkadaydı. Toplam 4. Birinciyi yaptım. Burada tabii ilmeklere ve iplerimin ayrışmasına çok dikkat ediyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Şimdi burada ben ters örerek gideceğim. Daha sonra da 3, 2, 1 keseceğim. Ve her seferinde bu yuvarlanma için anlattığım az önceki bölümü tekrarlayacağım. Buluşacağız. Ben şimdi kesintilerimi yaptım. Şuradan göstereyim tek tarafını. Görüyorsunuz. Tatlı bir yuvarlaklığımız oluştu. Size şu sağ üst köşeye orijinalinin resmini de koyacağım. Orijinalinde bu yuvarlaklık yoktu. Direkt olarak şuradaki ayrımları yaptıktan sonra sadece önde yuvarlanmayı yapıp yukarıya doğru çıkmışlardı. Burası dümdüz kesikti. Eğer zevkinize uyuyorsa veya vücudunuza güveniyorsanız veya ben orijinalin aynısını yapmak istiyorum diyorsanız burayı dümdüz ayrım yaptıktan sonra ilmekleri kesiyorsunuz ve sadece önde devam ediyorsunuz. Bunu da söyleyeyim ki ben orijinalinin aynısına sadık kalmayacağım. Çünkü kendime uyduramadım. O yüzden. Evet, şişimiz ile işimiz bitmiş durumda şu an. Hemen şöyle size ne kadar kol oyuntusundan sonra kaç santim ördüğümü söyleyeyim. Bu tabii ki herkese göre değişecek. Bunu da tekrar söyleyeyim. Şimdi şurayı bir düzelteyim ben önce. Kamerada da gözüküyor mu? Şimdi şuradan itibaren arkadan göstersem daha net anlaşılacak. Arkayı biraz aşağıda bıraktım. Önü birazcık daha yukarıda bıraktım. Daha önce bahsetmiştim. Orijinalinde şuradaki ayrıntıdan itibaren dümdüz keserek arkayı bitirmişlerdi. Yani şöyleydi arka. Eğer istiyorsanız şöyle dümdüz kesebilirsiniz. Önce arkayı ölçeceğim size. İkisi arasındaki farkı görün diye şu an düzeltiyorum. Kıvrılıyor, dümdüz örüp dümdüz kestiğim için kıvrılıyor. Yaklaşık bir 3-3,5 santim kadar önü birazcık daha yüksek ördüm. Hemen şuradaki bölümden itibaren arkayı kaç santim örmüşüm hemen onu söyleyeyim. 7 santim arkayı örmüşüm arkadaşlar. Hemen önü de söyleyeyim. Şöyle 11 santimde 4 santim var aralarında. Ön tarafı kol kesintisinden sonra örmüşüm. Dümdüz ördüm. 4, 3, 2, 1 şeklinde hem arkada hem önde aynı şekilde kesinti yaptım. Ve daha sonra da dümdüz bir şekilde her ikisini de kestim. Görüyorsunuz buralar tığlanacak. Ama önce tığlamamı ben aşağıda başladım. Etek ucunda bir tığlamamız var. Şöyle bir düzelteyim. Beyaz yerini de getireyim ki masa örtümde karışıklık yaratmasın. Şöyle bir tığlamamız olacak etek ucunda. Daha sonra aynı tığlamayı önde yakada da yapacağız. Ben elim biraz daha alışsın ve yakada daha güzel yapayım diye önce etek ucundan başladım. Bunlar da size püf noktaları olsun. Eğer bir şey yapıyorsanız, bir örgü örüyorsanız ve bu örgünün hem yakasında hem etek ucunda hem kollarda işlem varsa önce, tabii bu yeni başlayanlar için söylüyorum, zaten bunu bilenler bilir veya yakadan da başlayıp mükemmel örgüler örenler bilir. Önce etek ucundan, arka etek ucundan ön etek ucuna kadar gelinir. Daha sonra kollar en sonda, ön, mümkünse yaka en son yapılır ki elimiz iyice alışsın, örgü iyice otursun ve mükemmel hali gözümüzün en çok çarptığı yere denk gelsin.
Şimdi efendim burada ne yapıyorum? 1, 2, üçüncüye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Kameramı şöyle birazcık yaklaştırmak istiyorum. Ben de göreyim, bazen olmadık yerleri çekiyorum. Tığımın başına aldım sık iğneden sonra. 1, 2, 1, 2, üçüncüye batıyorum. Burada benim beyaz ipim pamuk viskondu. Şu an İtalyan merserize ile örüyorum. Birkaç kat yaptım. 3 kat yaptım ben. Sizin eğer pamuk ipiniz farklıysa onun eşit olabileceği şekilde katlayın. Mesela ben şöyle göstereyim hemen. Şu görüntü ile şu görüntünün kıvırdığımda aynı olmasına dikkat ederek katladım. 2 kat ince geldi, bir kat daha yaptım. O yüzden böyle devam ediyorum. Elimde de aynı cins lacivert yoktu. Koyu mavi var ama orijinal lacivert de zaten sırt bölgesinde orijinalliği birazcık bozduğum için artık daha fazla da bozmak istemedim. Bir de düğmelerde bozulacak zaten. Biliyorsunuz Chanel kendi amblemi olan düğmeler kullanıyor. Arasam bulur muyum? Bulabilirim. Ama gerek yok diye düşünüyorum. İstiyorsanız bulabilirsiniz. Ki ben bulsam kendi sembollerimi koymak isterdim. Görüyorsunuz, modeli araklamamız yetmiyor. Bir de üzerine kendi sembollerimizi koymak istiyoruz. Bunu yapan mağazalar yok mu? Biz yapmışız çok mu? Neyse, ben burada susayım, başım belaya girmesin. Tekrar 3 tane atlıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane atlıyorum. Şurada birazcık ben ipimi bir toparlayayım. Baştan anlatacağım. Biraz karışık oldu. Sık iğneyi yaptık. Tığımıza doladık. 3 tane ilmeğim var. Trabzanıma 1, 2 çektim. Tekrar doladım. Tekrar aynı noktadayım. 1, 2 çektim. Tekrar aynı noktadayım. Üçüncüyü yapıyorum. 2 kere de çektim. Tekrar aynı noktadayım. Dördüncü trabzanımı yaptım. Beşinci trabzanımı yaptım. Altıncı ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu noktada benim tığımla, tığım bu arada 3,5 numara. Benim tığımla ve örgü şeklimle ve ipimle 6 tane ikili trabzan bana yetti. Yetmezse 7 veya 8 veya daha da kalın bir ipim var benim, mecburen bunu örüyorum. 5 tane olur mu diyorsanız, eğer şuraya bağladığınızda 1, 2, üçüncüyü atlıyorum. Üçüncüye battım. Sık iğnemi yaptım. Şu bağlantıyı yaptığınızda şöyle gözüküyorsa 5 tane de olur. Işığım benim çok uzak kalmış. Şöyle daha iyi. 5 tane olabilir. 6 tane ikili trabzan, bir sık iğne, aralarda 3 tane boşluk atlıyoruz. Ve etek ucunu böyle yaptıktan sonra yakayı da yapacağız. Daha sonra da arka kolların kenarlarındaki biyeleri yapıp askıları yapacağız. O noktada buluşalım. Etek ucumdaki tığlamaları bitirdim. Ön yakadaki tığlamaları da aynı şekilde bitirdim. Hemen şurada göstereyim. Aynı sayılar, aynı noktaya tekrar batıyorum. Üçlü yaptım. Bir tane daha yapayım. Çünkü ben bu resimleri defileden çektim. Duran bir resim değildi. O yüzden tam net alamadım. Şu an elimden geldiğince benzetmeye çalışıyorum. Sanırım bu arka yakada da olduğunda güzel duracak. Üçlü trabzan yapmaya karar verdim. Tabi siz kendiniz bilirsiniz, nasıl isterseniz. Buraları birkaç sıra sık iğne yaparak da 3 sıra 4 sıra git gel şeklinde sık iğneler yaparak da örebilirsiniz. Burayı ben trabzan yaparak tamamlamıştım ama hiç hoşuma gitmedi. Yeni baştan başka bir şey deniyorum. Umarım bu güzel olur. Kenardan girdim, ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle 2 katına giriyorum.
ve ilmek kaydırma yaparak bütün bu kol evi, diğer kol evi ve arkayı yaptıktan sonra devam edeceğim işlemlere. Böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi tabii ki bir Chanel'in uzman bir ekiple, uzman kalıpçılarla dünyanın en iyi malzemelerini kullanarak yaptığı bir bluzla benim yapmış olduğum bluz arasında tabii ki dağlar kadar fark olacak. Ama yine de elimden geldiğince kusursuz yapmaya çalışıyorum. Çünkü güzel olsun istiyorum. Bu kadar emek verdikten sonra çirkin bir bluz giymek istemiyorum. Mesela burada hemen şurada küçük tığımla düzelteceğim. Kenarı görüyorsunuz, büyükçe bir bölüm oldu. Bunu nasıl yapacağım? Hemen şu alttaki, o da büyüyor. Onun yerine şuradaki ilmeğimin kenarından girerek yardım alacağım. Şurada bu büyüklüğün kapanması için eğer şuradan girersem, yukarıdan aşağıya geldiğim gibi büyükçe bir bölüm olacak. Onu istemiyorum. Onun için hemen yandaki ilmeğin kenarını aldım. Tek bir tarafını aldım. Sadece böyle yerlere mahsus şuradaki ilmek kaydırmayı yapıyorum. Sonra devam ediyorum aynı şekilde ilmek kaydırmamı yapmaya. Öyle büyük yerleri gördüğünüzde böyle işlem yaparsanız güzel olacak. Sonuç mükemmele yakın olacak. Bütün saydığım yerleri yaptıktan sonra buluşuyoruz. İlmek kaydırmamı yapa yapa görüyorsunuz diğer kola kadar geldim. Şu köşede ne yaptığımı göstermek için hemen yine kameramın karşısındayım. Köşeye kadar geldim. Her bir yuvaya bir tane ilmek kaydırma yaparak geldim. Buraya bir tane zincir atıyorum ki şuradaki güzel dönüşü sağlayalım diye. Siz de atarsanız az sonra burada yapacağımız işlemi daha kolay yaparız ve bizim bluzumuzun yakası net bir şekilde ortaya çıkar. Şurada öne kadar geldim, ipimi kopardım. Görüyorsunuz. Sonra geri döndüm. Arkadayım. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadayım. Önce burayı bir tığlayıp bitireceğim. Daha sonra da iki kolu öreceğim. Neden önce arkayı yapıyorsunuz? Tüm kolları beraber bitirseydiniz diyebilirsiniz. Şu arada, şu geçişler bölümünde bir kasıntı olmasın diye bunu yapmak durumundayım. Birkaç deneme yaptım. Size göstermedim onları çünkü başarısız oldular. Orijinal bir bluzu alıp zorlaştırarak kendime iş çıkarttım. Ama bakalım bitireceğiz, başaracağız. Şuradaki ilmek kaydırmamı da neden yaptığımı soruyorsanız, işi daha zorlaştırmadı mı diye düşünüyorsanız, evet işi zorlaştırdı ama işi güzelleştirmek için zorlaştırdık. Çünkü ben direkt olarak şuradaki yerlere trabzan yaptığımda aralarda görünen beyazlar benim sinirimi bozdular. Daha sonra ben o beyazların gözükmesin diye her bir battığım trabzanın dibinden yine ilmek kaydırması yaptığım halde yine o beyazlar gözükünce ben hoşlanmadım ve söktüm. Bunu da size böyle anlatıp en doğrusu buymuş gibi yapıp 3 gün sonra bu bluzu sökmek istemediğim için, en benim hoşuma giden şekilde bitirmek istediğim için size de böyle anlatıyorum. Ama siz ben öyle yapmak istiyorum, ben beğenirim diyorsanız tabii ki herkesin özgür iradesi. Şimdi burada 3 zincirle yukarıya çıktım. Arkada kenarda bağladım ipimi. Burayı aynı ipten olsaydı, bu birazcık daha sert bir doku. İtalyan merserize yumuşacık ipek gibi bir doku. Eğer aynı malzeme aynı ipimden olsaydı belki burayı bir miktar şiş ile örebilirdim. Ama bu iple yumuşak olur diye vazgeçtim. Birazcık deneyim diye başladım ama onu söktüm. Hoşuma gitmedi. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen şurada bir tane trabzan yapayım. Üçlü trabzan yapacağım. Her bir ilmek kaydırmamın, tam da bu da lacivert oldu, bir kenarını alıyorum. Bir kenarını alıyorum. Diğer kenarına dokunmuyorum. Arkadaki beyaza hiç dokunmuyorum ki o aralardan çıkıp beni sinir etmesin. Devam ediyorum. Kenardan alıyorum yine. Üçlü trabzan yapıyorum.
Hemen şurada ince bir tığım var. Onunla da göstermek istiyorum. O kadar çok söktüm ki ipimin haline bakın. Şuradaki kenara alıyorum. Ve şuraya kadar üçlü trabzanlarla geleceğim. Daha sonra buluşup kolları yapacağız. Şimdi öndeki tığlamamız bitti. Farklı görüyorsunuz arka ve ön. Arkadaki tığlamamız düz. Öndeki de böyle dilimli bir tığlama oldu. Burada tığlamam bittikten sonra kol evlerini yapmadan önce ipimi koparmadan bir prova yapacağım kendime. Giyeceğim ve burada kaç santim askıya ihtiyacım varı ölçüp gelmem lazım. Şimdi bunu ben bir atletimin üzerinden de askıyı ölçüp ona göre askı uzunluğu hesaplayabilirdim. Ama ölçtüğümüz atletin kalıbı bunun aynısı olmadığı için ileride başımız ağrımasın. Bu bir atlet değil, bu yazlık bir bluz. Hani bunun üzerine ceket giyebilirsiniz, gömlek giyebilirsiniz, denim montlar giyebilirsiniz veya şal örtebilirsiniz. Ama bunlar olmadan da üzerinizde şık durması için, iç çamaşırınızın oradan buradan fırlamaması için bu yöntemi yapmanızı istiyorum. Şimdi ben bu modeli değiştirme amacım da buydu. Orijinalinde şuradaki lacivert biyeyi şuraya bütün kol boyunca yapmışlardı ve örümü daha da kolaydı. Ama ben size şu sağ üst köşeye veya sol üst köşeye resmini bulup çekip koyacağım. Bir defileden aldım. Yürürlerken çektim. Olabildiğince net çekmeye çalıştım. Oradaki orijinal modeli yapmamamın nedeni benim içinde çamaşırsız giymeniz gerekiyor veya çok değişik, enteresan bir çamaşır almanız gerekiyor ki normal bağlama yerinden değil, çapraz arkadan gelip önde belden, göbek üstünden bağlamanız gerekiyor. Bu abiyelerin içine veya gelinliklerin içine alınan özel bir tasarım, sütyen kullanmanız gerekiyor. Bunu da yaz günü herkes uğraşamaz. İkide bir de onun sağını solunu çekiştirmeye gerek yok diye düşündüm. İstiyorsanız tabii ki buyurun, sizin hayatınız. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ama ben kendi özel hayatımda bunu bir askısız sütyenle, klasik arkadan şuradan bağlanan bir sütyenle rahatça giyebilirim. Ve bu da arkada güzel askısıyla sanki içindeki çamaşırı göstermeden gayet şık durur. Ben bazı kıyafetlerde çamaşır gözüktüğünde hoş durabiliyor ama bu şık bir parça olduğu için ben pek yakıştıramam. O yüzden de bunu da size bırakacağım. Ben kendi istediğim gibi yaptım. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. O yüzden de bu parçayı şu an üzerinize giyip gelmenizi, askılarınızı da kaç santim hesaplamanızı rica edeceğim. Ölçüp geliyorum. Askı ölçülerimi aldım geldim ve çok pratik bir şekilde aldım. Çünkü evde şu an yalnızım. Zaten yalnız olmasam da artık evdekiler sürekli benden bıktı. O arkadan nasıl gözüküyor, bu buradan nasıl gözüküyor sorularımdan artık fenalık geçiriyorlar. O yüzden hemen şimdi size ölçü nasıl kendi başınıza rahatça alınır, askınızı nasıl mükemmel bir şekilde ayarlarsınız kısmını anlatacağım. Görüyorsunuz şuradaki lacivert bölüme kadar, şuradaki lacivert bölümden 16 santim bir askı uzunluğum varmış. Ben önce sağ bölüme göre ayarladım. Solu gelişi güzel ayarladım ki rahat çıkarayım diye. Daha sonra solu da sağa göre 16 santim yaptım ve geldim. Şimdi eğer siz de yalnızsanız nasıl askıyı ayarlayacaksınız kısmını hemen anlatmak istiyorum arkadaşlar. Böyle düz bir kurdele veya şerit veya kullanılmayan bir kumaşın kenarından böyle 1-2 santimlik bir şerit keserek mezro gibi uzunca bir şerit keserek kullanıyorsunuz. Veya şöyle şu genişlikte bir kurdele de olur. Bu da bir paketin kurdelesiydi. Belki lazım olur diye koymuşum kutunun içerisine. Önce bunu kıyafeti giyiyorsunuz üstünüze. Arkayı öne çeviriyorsunuz ve üst kısmından görüyorsunuz iğnem üst kısmına, eğer iç kısma yaparsanız kendinizi yırtarsınız. Üst kısmından her iki ucu kurdelenin veya şeridin her iki ucunu güzelce buraya topla iğnelerle iğneliyorsunuz. Daha sonra arkadaki
bölüme burayı çeviriyorsunuz. Önü getirdiniz. Arkayı ve önü, kol altlarını vücudunuza yerleştiriyorsunuz. Olması gereken yere kadar boyunu, yakasını, orasını, burasını işaretledikten sonra şu uç kısmı, yuvarlak kısmı öne doğru atıyorsunuz arkadan ve daha sonra da yakayı istediğiniz noktaya kadar düzeltip yine bluzun üzerinden veya elbise de olabilir bu. Toplu iğne ile iğneliyorsunuz. Özellikle bir tarafa çok önem veriyorsunuz. O hangi taraf derseniz sağ elinizi, sağ ayağınızı öncelikle kullanıyorsanız gelişmiş olan taraf vücudunuzda orası olacağı için sağ tarafı veya sol elinizi kullanıp sol tarafınızda daha iyi iş yapabiliyorsanız sol tarafınızı baz alıyorsunuz. Ben özellikle sağı baz aldım. Dediğim gibi şu mesafeden iğnelerle belki çıkaramam. Hem yüzümü gözümü yırtmayayım hem de örgüyü sökmeyeyim diye. Çünkü görüyorsunuz aynı zamanda burada ipim de hala devam ediyor. Örmeye devam edeceğim. O yüzden sağ baz aldım. Solu da ona eşitledikten sonra çok basit bir şekilde işi halletmiş oldum. Çocuklarınıza da bu şekilde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama çocuklara yaparken sağlam çatal iğneler kullanmanızı tavsiye ederim. Çocuklar kıpır kıpır durmaz. İğne ile orasını burasını delmeyin. Daha sonra el işinden nefret edebilirler. Bunu da göz ardı etmeyin. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki kolu yaptık. Görüyor musunuz? Şuradan ipimizi koparmamıştık. Şuradaki trabzanları yapmış gelmiştik. İpimiz henüz buradayken 16 santim zincir çektim. Herkesin değişik olacak. O kısmı anlatmıştım. Daha sonra 16 santim zinciri çekip şuraya hemen ekledim. Bitişik olan bölüme şuranın uç kısmına yarım ayımızın uç kısmına ekledim. Daha sonra 3 zincir çekip geriye doğru zincirimin üzerinden şuradaki askının üzerinden trabzanlar yaptım. Üçlü trabzanlar ile geldim. Burada tığım 2 numaraya düştü. Onu da söyleyeyim. Zincirimi 3,5'la attım. 2 numara ile de trabzanlarımı ördüm. Daha sonra buraya kadar geldikten sonra devam ettim. Kolu da çepeçevre kol evini ördükten sonra şurada şu noktada bitirdim. Aynı işlemi yine yapabilmek için burada ipim koyu lacivert olduğu için önden ya da arkadan başlamışım, pek fark etmez. Ama bu kısmı beyaz ile veya daha açık bir renk ile, pembe ile, sarı ile, hani göze çok görünecek, çok göze çarpacak bir renk ile olsaydı aynen bunu da önden başlardım. Şu an pek fark etmeyecek benim için nereden başlayacağım. Arkadan, köşeden başlıyorum. Onda da nereden başlamıştım? Hemen onu da göstereyim. Şuradaki uç kısımdan başlamıştım. Önemli olan trabzanlarımızın düzgün gözükmesi, düz yönünün üstte kalması. 3,5 numara tığ ile yine aynı zinciri atıyorum. Hemen bir ölçeyim, şurada fazla da uzun olmasın. Örgüler esniyor arkadaşlar, o yüzden fazla bolluk vere vere yapmayın. Daha sonradan buradaki askıyı içine alıp şöyle dikmek durumunda kalırsınız ve bu da böyle kalın bir görüntü oluşturur. Görüyorsunuz, 1-2 kat daha burada bir kalınlık oluyor. Hani ince penyelerde falan pek o kadar sorun olmuyor ama örgü ne kadar olsa kalın oluyor. Oradaki esnekliği doğru hesaplamanız lazım. 13 santim örmüşüm. 3 santim daha öreyim. Tekrar ölçmek istiyorum. Tamam, tam 16 santim şu an. Ve başlıyorum. Burada şu karşıya ekleyip birazcık da tabii zincirimi de düzeltmem lazım ki geri döndüğümde trabzanlarımı yaparken zincirim eğri olduğu için trabzanlarım sağa sola kaymasın. Hemen şuradaki uca batıyorum. Sık iğne yaptığım bölüme ve bir sık iğne yaptım. 1 2 3 3,5 numara ile zincirimi atmıştım. 2 numara ile devam ediyorum. Görüyorsunuz aralarda
Birazcık sıkı sıkı örmeye çalışıyorum. Arkadaki beyazları almadan çalışıyorum. Zaten amacım o beyazların şuralardan görünmemesiydi. Onu sağlayabilmek için de bayağı bir denemeler yaptım. Çünkü lacivert ipin içerisinde beyazın görünmemesi çok zor. Başka bir renkte daha kolay oluyor ama şu an beyaz ördüğümüz için ve lacivertle devam ettiğimiz için böyle gördüğünüz gibi son noktalara geldim. Zincirimin üzerinden giderek en son şurada trabzanlarımı ve zincirimi bitireceğim. İlmek kaydırma ile şurada bağlantımı yaptıktan sonra da cep kısmına geçeceğiz. Evet, geldik efendim. Çok şükür son detaylara. İnanın bu gripten kurtulamadım. 2 ayı geçti. Sakın aman diyeyim, dikkat edin kendinize. Şöyle bir önce birazcık pay bırakacağım. Yaklaşık bir 15-20 santim pay bırakıyorum kenarını dikmek için. 1, 2, 3, 4, 5. Bir terliyorum, bir üşüyorum. Nefes almakta çok zorlanıyorum. Bütün gün uyudum. Gecenin bu saati kalktım, devam ediyorum. Gerçekten üzgünüm. Size de verdiğim sözleri geciktiriyorum ama elimde olan bir şey değil. Bir de aşıları oldum. Bağışıklığım berbat düştü. Yani sürekli başım ağrıyor ve uyumak istiyorum. 2, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şu an bluzumuzun cebini başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Güzelim güneşli gün boyunca uyudum. Şimdi karanlıkta burada lacivert ip öreceğim diye uğraşıyorum. Böyle ters bir insanım. Sağlık çok önemli gerçekten arkadaşlar. Yani hapşuran, öksüren falan kimsenin yanına gitmeyin. Ben günlerdir dışarıya çıkmadım insanlara bulaştırmayayım diye ama geçmiyor da. Sağlıklı da besleniyorum. Vitaminlerimi yutuyorum. Bana mısın demiyor. Bakalım ne zaman kurtulacağım ben bundan. 5 zincir çektik. Klasik sık iğne yapıyorum. 4 tane. Daha sonra bir zincirle yukarı çıkıyorum. Tekrar 4 klasik sık iğne. Tekrar bir zincirle dönüyorum ve aynı şekilde öre öre yaklaşık bir 12 santime yakın bir cep yapmayı planlıyorum. Böyle dümdüz ördükten sonra şöyle bir cebimiz olacak bizim. Hemen onu da gözünüzde canlandırın. Şöyle gözükebiliyor mu acaba? Işığımı yaklaştırayım iyice. Şöyle bir şerit örüyoruz minicik. Daha sonra kenarlarına bir sıra sık iğne gittim yine. Ve bunu şöyle bel hattımız şurada belli zaten. Görüyorsunuz eksiltme yaptığımız yerler. Şu fotoğrafa bakarak yerleştireceğim. Ve benim geçenlerde almış olduğum düğmelerden var elimde. Dışarı çıkıp malzeme bile alamıyorum. Yani gerçekten o kadar halsizim. Şöyle tam ortaya da koyduğumda çok da güzel oldu. Zaten bir bluz için çok büyük düğme almanıza gerek yok arkadaşlar. Küçük, basit, sade. Ha illa diyorsanız ben bu Chanel'in bluzu bulurum o düğmeden. Olur, o da güzel olur. Neden olmasın? Modeli yaptık, düğme de olur. Şimdi ben bunu aynen şurada yapmış olduğum gibi öreceğim. Sadece tek püf noktamız şu. En son sırada 4 sık iğne yapıp bir zincir çekip burada her boşluğa battıktan sonra köşelerde yine birer zincir çekerek döneceğim ki şu kenarları güzelce belli edebileyim. Ve dikerken de kolaylık olsun diye bitiyor, dikişlerde buluşuyoruz. 2 cep kapağımız da hazır. Buraya istiyorsanız cep de yapabilirsiniz ama çok hassas bir örgü oldu bu. Ben normalde bile cebi sevmem. Hani ceketlerde bile mümkün olduğunca açtırmam. Pantolonda mümkün olduğunca açtırmam. Hani mantoydu, paltoydu onlar da lazım olabiliyor. Ve kaba oldukları için cebinde böyle sarkık durması pek göze çarpmayabiliyor. Ama böyle hassas şeylerde ben cep olsa bile oradaki dikişi açmıyorum. Çünkü böyle bir potluk yapıyor, sarkıklık yapıyor, görüntüyü dağınık yapıyor. O yüzden böyle sadece kapakla yetineceğiz ama istiyorsanız
cep yapabilirsiniz. Modelimiz böyleydi. Cep yoktu. Cep yoktu diye ısrarla söylememin nedeni de defilede bir sürü resim çektim bu bluzla ilgili ve büyütüp büyütüp baktım cep var mı yok mu diye. Yoktu. Tam benim kafama göre bir model. Ne kadar az işi var ve ne kadar şık duruyorsa o kadar iyi. Şimdi ben bu cepleri sabaha bıraktım dikmeyi çünkü yine başım ve gözlerim ağrımaya başladı. Diker dikmez video gelecek. Çok teşekkür ediyorum beni idare ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Cep kapaklarımız da hazır. Önce bir buhar vereceğim örgüme. Daha sonra kapakları dikip en sonda düğmeleri dikeceğiz. Yanlardan eşit miktarda 2 cep kapağımı da yerleştirdim ve aynı ilmeklerin bitiş sırasına görüyorsunuz, karşıda da aynı noktadan başlamasına dikkat ederek yerleştirdim ve şimdi lacivert ip ile dikeceğim. İğnelediğim görüyorsunuz, 4 tane toplu iğneyi sıkı sıkı burada aynı ilmeğin üzerine gelecek şekilde hizaladım. Diğeri de aynı şekilde. Şimdi burada ipimi kendi ipiyle dikiyorum. Başka bir ipe gerek duymadım. Köşeden başlıyorum dikmeye. Önce köşeyi bir sıkılaştırıyorum. Yine minnoş iğnemle devam ediyorum. Çıkıp alamadım. Ya gerçekten artık bu cümleleri söylemekten yoruldum. Yani siz de kusura bakmayın. Sabahtan beri yine çok yorgun ve çok halsizim. Bilmiyorum. Böyle devam ederse editim yine yarına kalacak diye üzülüyorum. Öyle olursa da kusura bakmayın. Çünkü çok hayırlı bir şey çıkmıyor bu haldeyken de yaptığım editten. Şöyle görüyorsunuz, iğnemle biraz zorlanıyorum ama yapacağım. Evet, iğnemi kırdım. Ve bir adet etamin iğnesi buldum. Yarım saattir iğne arıyorum. Ve geldim. Şimdi burada arkadaşlar iğne ardı denen yöntemle yavaş yavaş burayı yıpratmadan, esnetmeden dikmeye çalışacağız. Çünkü neden? Şu bizim örgümüz çok ince bir şişle örmediğimiz için ne kadar hassas davranırsak o kadar iyi olacak. Şöyle 1 santim ileriye gidiyorum, çıkıyorum. Sonra 2-3 milim geriden tekrar batıp tekrar 1 santime yakın bir yerden çıkıyorum. Burada zaten çok kolay çünkü sık iğneleri takip ederek devam ettiğinizde eşit miktarda oluyor. Fazla çekiştirmiyorum, fazla da bol bırakmıyorum. Şöyle geriden başlayıp devam ediyorum. İpimde görüyorsunuz İtalyan Merceri'si 3 katlı, birazcık zorlanıyorum ondan. Normal dikiş ipiyle dikmek istemedim ben. Çünkü bir ince kalırdı burası. Makineyle de dikmek istemedim. Makine çünkü böyle hassas örgüleri, hassas kumaşları zedeleyebiliyor. Çok dikkatli olmam lazım. Bu kadar emek verdikten sonra da ipi koparır. İpi koparır derken alttaki şu iplerden bahsediyorum. Makine iğnesi dikişlerde örgüleri kesebiliyor. Hani bazıları diyor ben makineyle dikiyorum bir şey olmuyor falan diyor ama tabii onun göremeyeceği kadar hassas bir yıpratma oluyor. Çok ince bir yıpranma oluyor. Onu görmüyor ama zamanla yıkandıkça yıkandıkça, giyildikçe giyildikçe orası yırtılıp gidiyor. Aynen mağazaların bize uygulamış olduğu kontrollü yıpratma gibi. Alıyoruz kot pantolonu, 3 kere yıkıyoruz. Bir bakıyoruz delikler çıkmış. Sanki yerlerde yuvarlandık kot pantolonuna. Öyle kendinden kontrollü yıpratma payları var artık her şeyin, biliyorsunuz. Ben de şimdi kendi bluzuma bunu yapmayayım dedim. Köşeye geldim. Çıkıyorum arkadan. Son iğnemi de atayım şuraya. Şöyle bir çizgim oluştu, görüyorsunuz. Bunun içinden şimdi iğnem de geri çıktı, size göstermek istiyordum. Tam köşeden batıyorum. Şurada beyaz ipimin içerisine girmemeye çalışarak ipimin içinden yavaş yavaş gidiyorum, lacivert ipimin. Ve biraz sonra bunu burada sağlamlaştıracağım. Diğer ipimi de çıkaracağım şuradan. Bunu da tığımla yapabilirim. Hemen şuradan tığımla alayım içeriye. Bunu da aynı şekilde yürüttükten sonra
Aynı yere gelince bağlayacağım ve ipimin içinde kaybedeceğim. Daha fazla uzatmayayım. Ve daha sonra da sağlam bir ip ile ben bulursam Diriman'ın ipiyle, bulamazsam Gun'un ipiyle, kendi renginde lacivert bir iple bunu da tam bu ortaya dikeceğim. Detayları yazıp buluşacağız. Beyaz bir örgünün üzerinde böyle hassas işlemler yaptığınızda ve koyu renkse özellikle bunu böyle yürütüp bir de böyle görüyorsunuz kaç parçaya ayrılıyor ipin ucu. Artık saklayacak haliniz kalmadıysa ama bu ip örgümüz beyaz olduğu için eninde sonunda bir şekilde bu üstten çıkacağı için ne yapacağımızı hemen anlatıyorum. Son kez bir kere daha şöyle çevireyim içten. Şuradan alttan bu lacivertin üstüne zaten biz düğmemizi dikeceğimiz için kapanacak. Şuradan giriyorum. Ve mümkün olduğunca tüm bu ip katlarını içeriye alıyorum. Ki ileride yıkadıkça, giydikçe oradan ipler çıkmasın. Şu an bizim katımız şurada kaldı. Görüyorsunuz. Bunun da üzerine zaten düğme dikeceğim için hiç problem olmayacak. Bunun da artık kalınca bir örgü oldu. Bu sık iğneden yaptığım için ne yaparsanız yapın bunun üstünden gözükmeyecek. Düğmemizi dikerken de şöyle bir yöntemimiz var efendim. Böyle şeyler için genelde bu yapılır. Tam ortası hesaplanır. 13'ün yarısı 6,5. Bir de şuradan bir ölçü alınır 3. Hemen bu da şöyle 1,5'un ortasına getirilir. Şurası ve dikilir. Bazı şeylerde böyle kapaklı modellerde hem buraya hem buraya düğme dikilebilir. Ama ben sadece ortaya yapacağım. Çünkü orijinalinden yeterince şaştım. Onun için devam ediyoruz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burayı ben alta düğmeyi beyaz bölüme dikmedim. Bu böyle kapakta görüyorsunuz. Altta da zaten şimdi düğme yapıp saklayacağım. Burası şuradaki örgümden daha ağır ve tığla örüldüğü için daha dokulu bir bölüm oldu. O yüzden direkt aşağıya düşüyor. Hiçbir problem olmaz. Şuraya diktiğim zaman en ufak bir şeyde çekiştirmede bluzumda bir gerginlik ve çirkinlik olur diye ben böyle tercih ettim. Evet, geldik son bölümümüz arkadaşlar. Chanel askılı bluz demişim. Çok kolay bir bluzdu. Düz bir örnekten oluşuyor zaten. Sadece işte bu biye kısımlarında birazcık dikkat istiyor. Cep kısımlarında birazcık dikkat istiyor. Onun dışında çok kolay, çabucak örülebilecek. Hatta kendinizi iyi hissediyorsanız bir günde bile örüp çıkabileceğiniz güzel bir bluz oldu. Şık bir bluz oldu. Hemen detaylara geçmek istiyorum. Şişte 5 numara şiş kullandım. Tığlar 3,5 ve 2 numara tığ kullandım. Beyaz ipim viskon pamuk bir ipti. Lacivert ipim de İtalyan Mercerize bir pamuklu ipti. Her ikisi de pamuk olduğu için ben bir sorun görmedim. Yazlık ördüğümüz için bu bluzu pamuklu iplerle örmenizi tavsiye edeceğim. Akrilik iple olur mu diyorsanız oluyor ama yazın terletir diye düşünüyorum ve kaşındırabilir. O yüzden pamuğu tercih etmenizi tavsiye ederim. Ve burada gramını ayrı tarttım bu sefer. Yani bu ağrıyan başıma rağmen bu inceliği yaptım. Sonunda becerebildim bunu. Beyazı efendim 165 gramdı. Tabii ben kendi ölçülerimden ve ördüğüm şişten dolayı bu kadar örmüşümdür. Herkes kendi bedenine göre bunu baz alsın ama artı eksisini düşünsün ölçülerine göre. Lacivert ipim de 35 gramdı. Yani toplamda 200 gram ip kullandım. 2 tane metalik düğmem vardı. Hemen bunların da çapını söyleyeyim. Aynısı olmak zorunda değil. 1,5 santim çapında düğmelerim var. 1 santimi de olur, 1,5 da olur, 2 de olur. Buradaki şeridi kendinize göre değiştirebilirsiniz de. Ben orijinaline birazcık benzetmeye çalıştığım için böyle oldu. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur.
Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.